Evet arkadaşlar, şimdi saçın yanlarına geçtik. Yanları paketleyeceğiz. Burada da farklı bir teknik uyguluyoruz arkadaşlar. Saçın iç kısımlarının daha aydınlık olmasını istiyoruz. Bunun için ince, düz bir tutamı yana doğru yani çapraz bir şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. Ben buna zar tutam diyorum. Düz ama çapraz olacak şekilde yani zikzaksız, dikişsiz bir tutamı çapraz bir biçimde ayırıyoruz. Kulaktan kaşa gelecek şekilde ayırdık. Bayağı ince oluyor arkadaşlar. Yani yarım santimden daha bile ince oluyor bazen. Siz saçın durumuna göre buna karar verebilirsiniz. İnce zar bir tutam ayırdık çapraz bir biçimde ve bunu paketliyoruz. Eski sarılara dikkat edelim. Buradaki paketler çok fazla hareketten dolayı kayabiliyor. Yine burada paketimizi çiftli şekilde yapıyoruz. Altına ve üstüne ayrı ayrı folyolar gelecek şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet, o çapraz zar tutamın hemen bitim noktasından bir piramit ayırıyorum arkadaşlar. Tam böyle kaşın üstüne denk gelecek şekilde bir piramit ayırıyoruz. Ve o piramidin alt kısmını düz bir biçimde paketleyeceğim. Üstte küçük bir piramit kaldı şu an. Geniş bir piramitti. Böldüm ikiye. En alt tarafını düz, çapraz bir biçimde paketliyorum şimdi. Bu da yine zar şeklinde ince olmalı arkadaşlar. Bunu da deminki gibi paketliyorum. Paket kaymasın diye üzerine yeni bir folyo koyuyorum ve nazikçe kenarlardan katlıyoruz ve pensliyoruz. Isıdan dolayı buralarda kayma olabiliyor. Hemen üstte kalan küçük piramide minik bir krepe yapıyorum ve onu da paketliyoruz arkadaşlar. Ve burada aslında tam dikkatlice bakarsanız paket yaparken bir ışık noktası yarattığımızı göreceksiniz. Bir piramit aslında o. Çapraz yanda duran bir piramit. Kaşın tam üst tarafına denk geliyor. Bunu yapış amacımız da şu. Orayı daha aydınlık kılmak. Daha fazla sarı olacak orada ve yüzü böyle çepeçevre saracak. Zaten alt tarafında da düz bir kontrast tutamı yaratmıştık face contour için. Ne oldu? Burası daha geniş bir face contour için ilk paketlemelerimiz oldu. İçinde hiç koyu renk yok. Düz. Tam onun çapraz bitiminden kulağa doğru bir çapraz tutam ayırdık ve ona da dikiş attık. Dikişe biraz krepe yapıyoruz. Bakın burası önemli. İlk tutam zar ve dikişsiz bir şekilde paketlendi. Düz bir biçimde olabildiğince dipten. Hemen arkasında dikiş var. Onu da dikiş ve hafif krepe ile paketliyoruz arkadaşlar. Sarılarımızı yine ayıklıyoruz. İlk etapta bu şablon biraz karmaşık gelebilir ama aslında çok basit arkadaşlar. Bunun da çizimini zaten videonun sonunda size göstereceğim. Taşlar yerine oturacak. Çok kolay bir paketleme sistemi. Alışılmışın biraz dışında çapraz çapraz gidiyoruz yukarıya doğru. İlk deneyecek arkadaşlarım biraz zorlanacaktır ama emin olun sonra çok seveceksiniz. Çünkü bir bakıyorsunuz hemen yanlar bitti. Çok kolay ama aynı şekilde doyurucu da bir paketleme sistemi. Bir çapraz daha tutam ayırdık ama ne yaptık bu sefer? Arada kontrast tutamı bıraktık. Diğerlerinde kontrast tutam yoktu. Sadece dikiş vardı. Evet, bunu da hafif krepe ile dikişimizi attık. Çapraz bir biçimde kulağa ve kafanın orta kısmına denk gelecek şekilde çapraz ayırıyoruz arkadaşlar. Her zaman ilk attığımız o face contour tutamı var ya ince zar. Onu takip ediyormuş gibi. Hayali bir çizgiyle hemen ardından ona denk gelecek şekilde paketlememizi yapıyoruz. Riskli sarılarımızı ayıklıyoruz olabildiğince. Koyu olan yerlere sarıyı sürmeye devam ediyoruz açıcımızı. Bu paketi uzun, geniş sürdüğümüz için hemen üzerine bir paket daha aldık ve çok katlamadık. Diğerleri daha küçüktü, bu biraz daha uzun.
Evet. Yukarıda bir tane piramit kalacak şekilde ayırdık. Altta bir kontrast tutamı bırakıyoruz. Ve dikişlerimizi atıyoruz arkadaşlar. Arkaları zigzagla nasıl doyurduysak yanları da dikişle doyuruyoruz. İlk paketlerimiz düz, ince. Sonraki paketlerimiz daha kalın ve dikiş. Yanları da bu şekilde tasarlıyoruz. Güzel bir balyajlama tekniği. Çok kolay adapte olunabilecek bir şablon. Zaten şablonu da izleyince göreceksiniz. Yani yaklaşık 35-40 dakikada çok rahat paketleyebileceğiniz bir saç. Pratik kazandıktan sonra yarım saate bile indirgenebilir. Bu tutam daha uzun olduğu için arkalardaki gibi daha uzun tutamlar tercih ettik. Evet, burası önemli. Kontrast tutamını bırakıyoruz. Kesişen yerlerdeki doğal saçları bırakıyoruz ve krepe ile tutamımızı inceltip paketliyoruz. Zaten burada bir önceki tutamda da buna benzer bir çalışma yapılmış. Tutamı da çok net burada görünüyor. Güzel de bir sarı tutamı. Bunun dibini açmak zaten bağlantıyı sağlamış olmak anlamına geliyor. Evet. İlk yanımız bitti. Şimdi diğer yana geçeceğiz. Orayı da aynı şekilde paketleyeceğiz arkadaşlar. İlk tutamımızı ayırıyoruz. Çapraz bir zar tutam. Tutamımızı aldık. Şimdi paketleyeceğiz. Olabildiğince dipten ve ince bir şekilde paketliyoruz. Bunların daha açık olmasını seviyoruz. Yüzü daha aydınlık gösteriyor ve daha çarpıcı bir balyaj elde etmemizi sağlıyor. Face kontürde açık olması her zaman daha iyidir. Tutamlarda zaten oradaki bebek saçları olduğu için ya istemeseniz de zaten daha açık olacaklar. Ama bir de bilinçli olarak açık yapmak isterseniz işte o zaman çarpıcı balyaj ortaya çıkıyor. Evet, burası önemliydi. Bu taraftaki saçlar diğer tarafa göre biraz daha seyrek arkadaşlar. Ama çok önemli değil. Şablona sadık kalmak yeterli olacaktır. Evet, kabaca bir piramit ayırdık. Çapraz, üsttekini böldük. Tutam çok ince olmasına rağmen yine şablona sadık kalıyoruz. Zar bir tutam aldık. Dibini paketliyoruz. Eski sarılarımızı koruyoruz. Üstüne folyo aldık ve katlamaya devam ediyoruz. Evet. Küçük bir üçgen var orada. Hafifçe krepeyle yumuşatıp paketliyoruz. Bu iki paket aslında tek bir paket ve bir ışık tutamı. Üçgen. Yüzü doyuracak, alttaki face kontürü de tamamlayacak bir tutam. Zaten videonun sonunda son hallerini göreceksiniz çalışmanın. Güzel böyle saçın iç kısımlarından yüzü aydınlatan tutamlara sahip bir çalışma. Bu bir Brezilya balyaj çalışması arkadaşlar. Brezilyalılar bu tarz teknikleri çok kullanıyorlar. Çok da başarılılar. Evet, çapraz bir tutam ayırdık ve kontrast tutamı olmadan sadece dikiş yaptık, hafif de krepe yaptık ve paketleme işlemimize devam ediyoruz.
Üçlü bir dikiş. Sürme işlemine devam ediyoruz. Yine hassas saçlar var. Onları da ayıkladık. Evet, bu yarın paketlemesi de bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu arada videoyu izledikten sonra aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince kahve içerken yorumlara da cevap veriyorum. Çok güzel sorular soran arkadaşlar var yorumlarda. Gerçekten bilmediğim şeyler soruyorlar. Kendimi geliştirmek için bir fırsat oluyor bunlar. Farklı tekniklerden bahseden arkadaşlar oluyor. Herkes her şeyi bilemez arkadaşlar. Yani bu tarz bilgi paylaşımları çok güzel. Her zaman öğrenmek lazım. Her zaman gelişmek lazım. O yüzden soru sorarak bana destek olan arkadaşlara buradan teşekkür edeyim. Hep birlikte öğreniyoruz. Evet, bir çapraz tutam daha ayırdık. Ve tutamımızı paketliyoruz. Dikiş tekniğiyle. Evet. Burada uçlara doğru sarılar var ama çok fazla açılmamış. İçlerinde de koyular var. O yüzden sıyırma tekniğiyle aşağılara kadar indiriyoruz. Evet, bir paket daha yapacağız. Arkadaşlar bu taraftaki paket diğerinden bir tane daha az. Çünkü bu tarafta saçlar daha seyrek. Bir paket eksik. Normalde bir dikiş daha atmak gerekiyor saça. Ama o kadar yoğun bir saç olmadığı için bu üstteki üçgeni daha kalın aldım. Hatta onu da bu şekilde tutamın alt kısmında koyuluk vardı. Hiç tutamı şey yapmadan, bozmadan önce alttaki koyuları sürüyorum. Sonra üzerindeki o açılmış olan yeri alıyorum. Evet. Bu şekilde işlemimize devam ediyoruz. Normalde diğer tarafta bir tane daha fazla dikiş var. Burada o dikiş yerine üstteki üçgeni bir tık daha kalın yapıp orantı sağlıyoruz. Sizler de sağ ve sol arasında fark varsa bu tarz dengelemeler yapabilirsiniz. Bazen arttırmanız da gerekebilir. Evet, şimdi saçın ön kısımlarındayız. Saçın önlerini paketliyoruz arkadaşlar. Zar bir tutam alıyoruz. İnce tutamlara ben zar tutam diyorum. Düz bir şekilde alıyoruz. Evet. Bunu birazcık daha inceltiyorum. Olabildiğince ince bir tutam haline getirdik. İlk zar tutamımızı paketliyoruz. Paket kaymasın diye önce altına sürüyorum. Buralar çok riskli arkadaşlar. Paketler çok oynadığında maalesef taşma oluyor ve o en güzel açılmış olan yerleri kesebiliyor. O yüzden mümkün mertebe kontrollü bir biçimde açıcıyı sürüp nazikçe üstünü kapatıyoruz ve açılmaya bırakıyoruz. Evet. Katladık ve pensliyoruz. İkinci tutumumuza geçiyoruz önlerde. Evet, yine bir zar tutam. Düz bir biçimde paketliyoruz ve dibine hafif krepe, minik, varla yok arası. Yine tutumumuzun, paketimizin altına sürüyoruz. Ve paketleme işlemimize devam ediyoruz.
Buralar önemli olduğu için daha yavaş ve daha kontrollü bir biçimde ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi burası önemli. 2 tane zar ince tutam paketledik. Paketleme bitiyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Buraya dikkatlice bakarsanız ön tasarımını yaparken, evet, ince bir tutam aldım. Bakın burası önemli. Hemen kenarlarından çapraz birer tutam aldım. Aslında kenarlardan bakıldığında 2 tane piramit oluyor arkadaşlar bu. Tam ortaya böyle denk gelen 2 tutam oluşturmuş oldum. Burası çok önemli. O demin önlerinde face contour yaparken düz aldığım tutamların tam üstüne böyle yatay bir biçimde aslında kanat gibi giyen çapraz piramit aslında bu. Çizimde de bunu size göstereceğim. Daha net anlayacaksınız. İlk 2 düz tutamın hemen üstüne yanları doyuracak bir biçimde çapraz tutamları aldık. Altını önce düz aldık. Kenarlarından kesme yaptık. Üçgen gibi. Ve o tutama bol krepe yapıyoruz arkadaşlar. Yani saçın üst tarafını yumuşatıyoruz. İlk 2 tutamı besleyen ama aynı zamanda da dipten yumuşatan bir tutam oldu bunlar. Burası önemli. Hemen diğer yana da aynı şekilde. Bakın zaten daha öncesinde de düz bir tutama yapıldığı belli oluyor. Daha kalın ve daha geniş bir sarı elde etmişiz. Bunlar balyajın ışık noktaları arkadaşlar. Çok önemliler. Bunları bu şekilde yapmazsanız standart bir röfleye benzer. Çok böyle ışık noktalarını patlatmazsanız fark yaratamazsınız. Bunlar aslında balyajın fark yaratan detayları. Evet, kenarlarına doyuracak. Önce düz bir tutam, sonra kenarlardan kesme yaptık. Tam ortadan 2'ye böldüğünüzde aslında yatay bir üçgen elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi burası da önemli. Şimdi yanlarla tepe kısmı çakışmasın diye kontrast tutamları, zar şeklinde kontrast tutamlarıyla bağlantıyı kestik. Burası çok önemli arkadaşlar. Bu bağlantıyı kestikten sonra o demin yatay üçgenlerin tam ortasında kalın yaklaşık 2 santimlik bir tutam ayırıyoruz. Bakın ne kadar geniş bir tutam. Ve bu çok önemli, derin zikzaklar oluşturuyoruz. Bakın, evet. O yatay üçgenlerin tam ortasındaki geniş tutamı ayırıyoruz uçtan uca. Yaklaşık 2-2,5 santimlik bir tutam orası. Çok kalın. Ve içine derin zikzaklar yapıyoruz. İnce ince derin zikzaklar yapıyoruz. Burada çok fazla sarı yok zaten. Uçlarında ve aralarında çok az sarı kalmış. Muhtemelen bir önceki balyaj da buna benzer bir çalışmaymış arkadaşlar. Uzun uzun sürdük. Arkadaşlar böyle tutamlarda saçın arka kısmını da sürebilirsiniz. Bunu özellikle belirtiyorum. Ara ara destek alabilirsiniz. Alta geçmiyor çünkü. Evet, bir sonraki tutamda da bir kontrast tutam bıraktık. O geniş zikzaktan sonra. Evet, yine bir zikzak yaptık. Çok güzel bir tutam arkadaşlar. Yan bağlantıların üstüne bir zikzak, yan bağlantıların üzerine bir tane kontrast tutamı bıraktık. Öndeki 2 paketin arasına da geniş bir zikzak yaptık. Kontrastsız bir şekilde. Hemen arkasına bir kontrast, sonra bir kontrast tutamı daha ve zikzak yaptık. Böyle anlatırken karmaşık gelebilir. Hiç merak etmeyin. Şablonu gördüğünüzde her şey netleşecek. Çok da basit aslında. Hepsinin sırası var. Çok karıştırmayacaksınız. Nerede kontrast bırakacağınıza, nerede bırakmayacağınıza zaten bir süre sonra siz de alışacaksınız. Evet. Bir kontrast tutamı bıraktım. Hemen arkasına zikzak yapmak için yaklaşık 1,5 santim kalınlığında bir tutam aldım. Ve zikzağımızı yapıyoruz.
Bu paketimizi de bitiriyoruz. Aralarında güzel açılmış sarılar var. Riskli bir durumdalar. Onları ayıklıyoruz. Evet, paketlemeye devam ediyoruz. Tepe kısımlarının doğal düşmesi için zikzakla devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki tutalımda zikzak olacak. Evet, krepeleri yana alıyoruz. Bir kontrast tutamı ayırıyoruz. Hemen ardından yaklaşık 1-1,5 santim kalınlığında bir tutama zikzak çalışıyoruz. Çok güzel bir şablon arkadaşlar. Uygulaması çok kolay ve çok keyifli. Çıkan sonuç çok daha güzel. Çünkü bu saç rengi yaklaşık 6-8 ay çok rahat kullanılıyor arkadaşlar. Evet, yine aynı şekilde riskli olan tutamları ayırıyoruz. Koyu olan yerlere sürüyoruz yine. Üstünü kapattık ve paketimizi kapatıyoruz. Paketler genelde ağır olduğu için pes tutturmak çok işe yarıyor arkadaşlar. Isından dolayı kayma oluyor genelde. Evet, arkayla ön arasında ince bir kontrast tutamı ayırdık. Daha soft bir zigzag yaptık. Bu çünkü son paketimiz artık. Yumuşak olmasının sebebi alttaki tutama da kontrast tutamı bırakmadık ama hem ona biraz yakın hem de arka tarafa bağlantı kuracak bir tutam bu. Artık bitiriyoruz. Son paketimiz bu da. Evet. Bu paketle de paketleme işlemimiz bitmiş oldu. Önler de bitti. Aradaki saçlarımızı ayırıyoruz ve kontrollerimize başlayacağız. Örgüyle aradaki kontrastları birbirinden ayırıyoruz arkadaşlar.